Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde Eylül ayına ait açıklanan sanayi üretimi beklentilerin altında %8,9'luk artış gösterirken alt sektörlere baktığımızda ise madencilik ve taş ocağı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artış gösterirken imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de %3,2 azalış gösterdi. Aylık bazda aramalı ve sermaye malındaki azalış sanayinin hız kestiğini bizlere gösterirken Türkiye'nin büyümesinin 3. çeyrekte güçlü geleceği de öngörülüyor. Parakende satışlar verisi ise aylık bazda %1,2 artış gösterirken yıllık bazda 15,9 seviyesinde artış kaydetti. Harcamalardaki artış kısa vadede enflasyonu yukarı çekecek göstergelerden biri olarak karşımıza çıkarken kısa vadede enflasyonun düşmeyeceğinin görülmesi dolar Türk lirasının rekorlar kırmasına neden oluyor. Haftaya 10,03 Türk lirası seviyesinden başlangıç yaparken Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma günü %0,83'lük artış göstererek 1638 puan seviyesinden işlemi tamamladığını gördük. Bugün yurt içerisinde Ekim ayına ait bütçe dengesi verileri açıklanacak. Bu sabah Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamalarda İspanyol ortakları BBVA'nın yönetim kurulunun Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin halihazırda BBVA'ya mülkiyetinde bulunmayan %50,1'lik hissesinin tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verildiği açıklaması, özellikle borsanın günü %2 üzerinde başlaması alıcılı başlamasına sebep oldu. Bu pozitif eğilimin devam edip etmeyeceğini de yakından takip edeceğim. Bu hafta 1620 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığımız sürece bu borsadaki pozitif havanın korunacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Tüketici Güveni Endeksi beklentilerin altında 66,8 puan seviyesinden açıklanırken Michigan enflasyon beklentisinin de bir önceki aya göre %4,9 olarak geldiği görüldü. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, yüksek enflasyonun gelecek birkaç ay daha devam etmesini beklediğini ve Fed'in büyük olasılıkla geçici olan bu yüksek enflasyona aşırı reaksiyon vermemesi gerektiğini söylerken, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen ise koronavirüs salgınını kontrol altına almanın Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu aşağı çekmenin anahtarı olduğunu ifade ederken, iş gücü arzı normalleştiğinde ve talep normalleştiğinde enflasyonun gerilemesini, bunun da 2022 yılının ikinci yarısında olabileceği öngörüsünü paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri Cuma günü %1,57 seviyesine kadar çıkarken bu sabah itibariyle %1,55 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksindeki kar satışları görülse de beklentimi korurken ve güçlü doların da devam edeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Cuma günü alıcılı bir seyirde kapattığını gördük. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde aylık bazda sanayi üretimi
beklentilerin üzerinde %0,2'lik azalış gerçekleştirirken beklentiler sanayi üretiminin aylık bazda %0,5 azalacağı yönündeydi. Yıllık bazda sanayi üretimi de buna benzer bir şekilde yıllık bazda %5,2'lik artış kaydederken Euro-dolar paritesindeki tepki alımları görülürken satış sürecinin henüz bitmediği kanaatindeyim. Bu yüzden yükselişlerin piyasada satış fırsatı yaratmakta olduğunu defalarca sizlere vurguluyorum. Euro Türk lirasında ise haftaya rekor tazeleyerek başlarken kurdaki görüşüm değişmedi. Yükselişin devamını bekliyorum. Avrupa borsaları Cuma günü İngiltere hariç yükselişle kapatırken sanayi üretiminin iyi gelmesi borsaları da destekleyen unsur olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda Cuma günü 10,02 Türk lirası test edildikten sonra kapanışta geri çekilmelerin yaşandığını görsek de bugün yurt içerisinde bütçe dengesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise New York Fed Sanayi Endeksini yakından takip ediyorum. Dolar endeksinin 95 seviyesinde fiyatlamaya devam etmesiyle Amerika Birleşik Devletleri tahvillerindeki sakin seyir devam ederken bu hafta yapılacak olan para piyasası kurulu toplantısı kurda baskıyı oluşturabilir. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,10 ve 10,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,90 ve 9,76 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda Cuma günü paritede yaşanan geri çekilmeye rağmen yeni tarihi zirve olan 11,47 Türk lirası seviyesini de test etti. Sonra sınırlı bir geri çekilme ile Türk lirasının değerlenmesiyle kapanışı gerçekleştirdiği görülürken bugün Avrupa'da dış ticaret dengesi, yurt içerisinde bütçe dengesini yakından takip ediyorum. Genel olarak Türk lirası üzerindeki baskının Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu kararına kadar devam etmesi beklenirken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 11,60 ve 11,85 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11,38 ve 11 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.